Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden peynirli gül böreği yapacağız. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. Önce böreğimizin yufkasına süreceğimiz sosu hazırlıyoruz. 1 adet yumurta akına ihtiyacımız var. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. 1 kahve fincanı sıvı yağ, yarım su bardağı maden suyu ve yarım su bardağı süt ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı sirkemiz var. Şimdi sosumuzun tüm malzemelerini karıştırıyoruz bir çırpıcımız yardımıyla. Böreğimizin yufkasını süreceğimiz sosumuz hazır. Şimdi de böreğimizin iç harcını hazırlayalım. 500 gram rendelenmiş beyaz peynir kullanıyorum. Beyaz peynirimin üzerine şimdi biraz da kaşar peyniri ilave edeceğim. 500 gram da rendelenmiş kaşar peynirimi içime ilave ediyorum. Kaşar peynirimi de ilave ettikten sonra maydanozumu ilave edeceğim tarifime. İnce kıyılmış maydanozum var. Maydanozumu da bir kabıma aldıktan sonra tüm iç malzememi bir kaşığım yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi biraz daha karıştırdıktan sonra böreğimizin içi hazır. Böreğinizin içini dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Tarifimizde 5 adet yufka kullanacağız. Şimdi 1 adet yufkamı tezgahıma düzgünce seriyorum. Şöyle tamamen kenarlarından da açıyorum. Düzeltiyorum yufkamı. Ve hazırladığım yufkamın üzerine ilk olarak hazırladığımız böreğimizin sosunu bir kaşığımız yardımıyla şöyle videoda gördüğünüz şekilde döküyoruz. Çok fazla yufkamızı ıslatmamaya dikkat ederek her yerine gelecek şekilde sosumuzu döküyoruz. Bir yumurta fırçası ile sosumuzu yufkanın her tarafına yayıyoruz. Dediğim gibi yufkamızı çok aşırı şekilde ıslatmıyoruz. Ve şimdi hazırladığımız peynirli iç harcı yufkamızın her yerine gelecek şekilde serpiştiriyoruz. Şöyle birazcık daha iç harcımdan serpiyorum. Her yerine gelmesini istiyorum. Dediğim gibi patatesli, kıymalı, neli isterseniz iç harcınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi yufkamızı önce dikine keserek 2 eşit parçaya ayırıyoruz. Bir kesicimiz ile şimdi yufkamızı şöyle enine de ortadan 2'ye keserek 4 adet üçgen elde ediyoruz. Şimdi üçgenimizi önce kenarlarından katlayarak daha sonra rulo haline getirerek böreğimizden bir rulo elde ediyoruz. Elde ettiğimiz rulomuzu gördüğünüz üzere kendi etrafında şöyle sararak yuvarlayarak gül şekli elde ediyoruz. Gül böreğimiz şimdi hazır. Bir yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize böreklerimizi koyuyoruz. Şimdi böreğimizin üzerinin üst sosunu hazırlıyoruz. Bunun için bir yumurta sarısına ihtiyacımız var. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Böreğimizin üst sosu için ve 1 çay kaşığı tuz ilave ederek böreğimin üst sosunu karıştırarak hazırlıyorum. Şöyle iyice karışmasını istiyorum. Homojen bir karışım elde etmek istiyorum. Artık yavaş yavaş böreğimin üst sosu da hazır. Siz de bu arada kanalıma abone olup bildirim butonuna basarak ve beğen butonuna basarak yorum yazarak beni çok mutlu edebilirsiniz. Artık böreğimizin üst sosu da hazır. Şimdi sosumuzu böreklerimize sürme vakti. Bir yumurta fırçası ile sosumuzdan alıyoruz ve gül böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Tüm böreklerime aynı işlemi uyguluyorum. Böreklerimin üzerine sosunu sürdüm.
Evet, şöyle. Ve şimdi üzerine böreklerimin susam veya çörek otu serpeceğiz. Ben tarifimde susam tercih ettim. Şöyle böreklerimi yakından da göstereyim. Evet, susamlarımı serpiyorum tarifimin. Böreklerimiz artık pişmek için hazır. Tarifimi 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Haydi biz şimdi fırında pişmeye gidiyoruz. Böreklerimi fansız fırında alt üst ayar 180 derecede ilk 25 dakika pişirdikten sonra 10 dakikada fırınımı 200 dereceye yükseltiyorum. Böreklerim pişti, fırından çıktı. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.